Kant ve Transcendental Estetik. Başlamadan önce Kant'ın felsefesinde aklın işleyişini anlamak için başlangıç noktamız Transcendental Estetik olacak. Buradaki estetik kavramı günlük hayatta kullandığımız anlamıyla güzelliği ifade etmiyor. Daha çok algıya dayalı bilgi sürecinin nasıl işlediğini anlatıyor. Videonun devamında bunun detaylarına gireceğiz. Zaman ve mekan kavramları da burada önemli. Çünkü transcendental estetiği bu kavramlar çerçevesinde anlamamız gerekiyor. Transcendental felsefe. Kant'ın transcendental kavramına kısaca değinmiştik. Kant'a göre bu kavram bilginin a priori biçimlerini ifade eder. Elbette a priori'nin ne anlama geldiğini açıklamak gerekiyor. Bu kavramı anlamak için a posteriori kavramını da bilmemiz lazım. A posteriori deneysel anlamına gelir. İleride daha detaylı değineceğiz ama deneysel olan genellikle duyularımızla elde ettiğimiz verilerle ilgilidir. Kant, deneysel olanın duyularla ilişkisini deneyimcilerin düşündüğü gibi düşünmez. Ona göre deneyim bize bir çeşit sunum yapar. Bu sunum, deneyimlediğimiz nesnelerin birer görüntü olarak algılanmasına yol açar. Deneyimcilerden farklı olarak Kant, bu görüntünün zihnimize ait bir biçimsellik olduğunu söyler. Buradaki biçimsellik, a priori olduğu gibi aynı zamanda saftır. Kant'ın felsefesinde bu saflık evrensellik ve zorunluluk anlamlarına gelir. Kant'ın tanımını düşünürsek, transcendental kavram, bilginin zorunlu olmasını açıklamaya çalışır. Yani deneyimlerimizdeki biçimsellik, Kant'a göre transcendental yapının anlaşılması demektir. Transcendental kavramının aşkın olarak çevrilmesi de dikkat edilmesi gereken bir nokta. Eğer transcendentin olumlaması olarak çevrilirse yanlış bir anlama yol açabilir. Aşkın çevirisi çok sorunlu olmasa da Kant için transcendental, aşkın anlamında kullanılmaz. Hatta bu iki kavram Kant tarafından birbirine zıt olarak sunulur. Daha önce de belirttiğimiz gibi transcendental bilgi, deneyimin temelini oluşturan biçimselliği ifade eder. Ancak transcendent kavramı deneyimin sınırlarını aştığı için bilginin biçimselliğiyle ilgili olamaz. Bu yüzden transcendental olumlu bir anlama gelirken, transcendent olumsuz bir anlama sahiptir. Kant'a göre deneyimlerimiz bize zorunluluğu vermez. Bu nedenle zorunlu olan deneyimden farklı bir şey olmalıdır. Ayrıca transcendental kavramını sadece belirli kavramlar çerçevesinde düşünmemeliyiz. Daha önce de söylediğimiz gibi, bilginin her türlü a priori kavramıyla karşılaştığımızda transcendental kavramını da hesaba katmalıyız. Bu yüzden ileride inceleyeceğimiz kategoriler de bu kavram altında ele alınacaktır. Zaman ve mekan unsurları, transcendental öğretinin ilk kısmı transcendental estetikle başlar. Kant, burada duyarlılık ve sezginin tanımını yaparak başlar. Sezgi, bilgi ve düşüncenin temelini oluşturan şeydir. Kant, sezginin ancak bir nesne ile karşılaştığımızda ortaya çıktığını söyler. Nesneden etkilenmek, ondan belirli bir şekilde etkilenmektir ve Kant bunu alabilirlik olarak adlandırır. Duyarlılık, nesneden belirli bir şekilde etkilenir. İşte bu biçime sezgi denir ve sezgi de duyarlılığın bir parçasıdır. Nesneler zihnimiz tarafından düşünülür ve böylece kavramlar oluşur. Kavramlar bir şekilde sezgiye ve dolayısıyla duyarlılığa bağlıdır. Nesnenin hayal gücümüz üzerindeki etkisi duyulma ile ilgili değildir. Sezginin duyulmama üzerindeki etkisi ise deneyseldir. Deneysel sezgi üzerinde belirlenmemiş nesne ise görünüştür. Zaman ve mekan, transcendental estetiğin temelini oluşturan saf kavramlardır. Estetik kelimesi Yunanca kökenlidir ve duyumsama ile ilgilidir. Ancak tarihsel olarak bu kavram güzellik duygusuyla ilişkilendirilmiştir. Kant'ın estetik kavrayışı ise ilk kullanımına daha yakındır. Yani Kant'ın kullandığı estetik kavramından duyumsama ile ilgili bir durumu anlamamız gerekiyor. Transcendental kavramını da eklediğimizde ise karşımıza biçimsel bir duyumsama gibi bir kavram çıkar. Aslında Kant'ın anlatmak istediği şey, duyumsamanın biçimsel unsurlarının neler olduğudur. Zaman ve mekan, duyumsamada bulunan zihnin formları olarak tanımlanır. Bir nesneyle ilgili herhangi bir bilgi edinmeden önce bu yapıları anlamamız gerekir. Yani bir nesnenin tüm özelliklerini göz ardı etsek bile o nesnenin kendisi değil ama var olma ve düşünülebilir olma özelliği bu kavramlara bağlıdır. Kant,
bu kavramların nesnelerden değil, zihnimizden gelen saf, a priori kavramlar olduğunu söyler. Kant bu kavramlara o kadar çok önem verir ki, onların duyularımıza biçimsellik kazandırmasını duyarlılık olarak adlandırır. Duyularımızın kaynağı olan duyumsamanın temeline duyarlılığı yerleştirmemiz gerekir. Yani herhangi bir şeyin zaman ve mekan içinde duyumsanması için öncelikle o şeyin duyarlılığın verdiği biçim çerçevesinde var olması gerekir. Örneğin, elimdeki elmanın bana bir duyu verisi olarak etki edebilmesi için onun elimde, yani bir mekanda olması gerekir. Başka bir örnek verelim. Bir masayı algılayabilmemiz için onun bir oda içinde veya bir sınıf içinde, yani bir yerde olması gerekir. Kant, herhangi bir nesnenin var olabilmesi ve dolayısıyla duyumsanabilmesi için mekan adı verilen bir yerde bulunması gerektiğini düşünür. Ayrıca mekanın kendine özgü bir biçimselliği de vardır. Mekandaki nesneler bize yan yana durarak görünürler. İşte bu biçimsellik nesneye değil, onu duyumsama biçimimiz olan duyarlılığımıza aittir. Burada önemli olan nokta, mekanın algılanabilir bir şey mi yoksa algılamanın bir koşulu mu olduğudur. Mekanda bir şeyleri algılayabilsek de mekanın kendisini genel olarak algılayamayız. Mekan olarak düşündüğümüz şey aslında mekanın parçalarıdır. Örneğin elimizin içi, oda, sınıf gibi şeyler mekanın parçalarıdır. Bu yüzden mekan saf bir biçim olarak bir büyüklük olasılığıdır. Yani elimizin de bir büyüklüğü, odanın da bir büyüklüğü vardır. Bunlar ise mekanın biçimsel olan ve büyüklük gibi özelliklerini içeren parçalarıdır. Mekan, dış dünyadaki nesneleri algılamamızı sağlayan bir formdur. Kant buna dışsal duyu adını verir. Buna karşılık Kant, içsel duyu olarak adlandırdığı ve mekandan daha temel olan bir form veya saf estetik kavram daha öne sürer zaman. Zamanın algıladığımız her şeye kattığı biçimsellik, olayların art arda veya aynı anda gerçekleşmesi şeklindedir. Bir nesnenin dışarıda, yani mekanın bir bölümünde bulunmasının yanı sıra o anda algılanıyor olması da gerekir. İşte bu şimdi aslında zamanın an adı verilen birimlerini ifade eder. Zaman, anların toplamı olarak tanımlanabilir. Ancak anların zamanın en küçük birimi olarak tanımlanması kafamızı karıştırabilir. Örneğin, bir anın ne olduğunu anlamaya çalıştığımızda aslında o anın içine doğru ilerleriz. Dikkatlice düşündüğümüzde bir anın içinde başka bir an olduğunu ve bunun sonsuza kadar devam ettiğini fark ederiz. Bu yüzden bir anın var olmasının yanı sıra o anın nasıl var olduğunun da önemli olduğunu söyleyebiliriz. İşte bahsettiğimiz bu art arda gelme durumu çok önemlidir. Anlar art arda gelerek zamanı oluşturur ve bize sayı ve matematik gibi temel kavramları verir. Örneğin bir anı bir birim olarak düşünelim. Bu birimi bir sayısıyla temsil ettiğimizde art arda gelme ilkesine göre birden sonra iki gelir ve bu böyle devam eder. Dolayısıyla zaman iki nedenden dolayı mekandan daha temeldir. Birincisi, benim burada olabilmem için öncelikle zamansal olarak var olmam gerekir ki bu da mekanda var olmamı sağlar. İkincisi ise matematik gibi temel bir bilimin var olabilmesi için zamanın var olması gerekir. Deneyim kavramına birçok kez değindik. Bundan sonra da karşımıza çıkacağı için iyi anlamamız önemli. Kant'a göre deneyim, bilgi yapımızın hem şekillendirdiği hem de şekillendiği bir alandır. Aslında Kant'ın ünlü bir sözüne bakarsak bu ifade tam olarak doğru değil. Kant, tüm bilgimizin deneyimle başladığını söylese de tüm bilginin deneyimden gelmediğini de belirtir. Yani deneyim, a priori olanı içermez. Ancak Kant'a göre sadece düşünceyle oluşan bir yapının, yani kavramın içi boş olur. Bu durumda deneyim hem zihinsel hem de deneysel olanın birleştiği bir alandır. Deneyimin bilgiyi ifade ettiğini burada açıkça anlamamız gerekiyor. Yani ne kategoriler ne de zaman ve mekan tek başına deneyimi oluşturamaz. Deneyimin bilgiyi ifade edebilmesi için bu ikisinin birleşmesi gerekir. Kant'ın deneyim kavramı bir bakıma varlık kavramı gibi düşünülebilir. Belirli bir alanı değil, farklı alanları kapsayan genel bir kavram olarak düşünmek gerekir. Bu yüzden doğayı bir deneyim alanı olarak düşünebiliriz. Dünyayı da bir deneyim alanı olarak düşünebiliriz. Yapısal olarak zaman ve mekan ile kategorilerin işlediği herhangi bir alan bizim için deneyimi ifade eder. Kant'ın felsefesine göre tam olarak bu deneyim sayesinde bilgi edinebiliriz.
yani deneyim, zihnimize ait bir yapının dış dünya hakkında bilgi vermesini ifade eder. Bu yüzden deneyime gerçeklik açısından değil, bilgi açısından yaklaşmalıyız. Kant, felsefeyi zor bir duruma sokuyor diyebiliriz. Ding an sich olarak adlandırdığı ve kendinde şey olarak çevrilen kavramı, nesnelerin gerçekte nasıl olduğunu bilemeyeceğimizi söyler. Çünkü zaman, mekan ve kategoriler zihnimize ait olduğundan, nesneleri kendi düşünce biçimimizle algılarız. Bu da nesneleri oldukları gibi değil, birer görüntü olarak algıladığımız anlamına gelir. Kant, bilginin gerçek nesnelere değil, görünüşlere yani fenomenal alana ait olduğunu söyler. Bu da deneyim alanının başlangıçtan beri bir gerçeklik alanı olduğunu gösterir. Özetle Kant'a göre zaman ve mekan, duyarlılığın öznel koşullarıdır. Zaman içsel şeylerin, mekan ise dışsal şeylerin koşuludur. Bu yüzden zaman içsel duyu, mekan ise dışsal duyudur. Kant, nesnelerin dışarıda yan yana bulunmasını iki açıdan ele alır. Birincisi, bunlar nesnelerin dış görünüşleri olarak deneysel bir gerçekliğe sahiptir. Ancak nesnelerin kendi açısından baktığımızda bu gerçeklik aslında transendental bir ideal içerir. Bu videoda Kant'ın felsefesinde önemli bir yere sahip olan transendental kavramını ele aldık. Daha sonra bu kavramla bağlantılı olarak karşımıza çıkan zaman ve mekan kavramlarına değindik. Bunların deneyimin temelini oluşturduğunu ve deneyimin nasıl bir gerçeklik anlayışına karşılık geldiğini inceledik. Özellikle vurgulamak istediğimiz nokta, gerçekliğin insanın öznelliğine bağlı olduğudur. Ancak burada öznelliği keyfilikle karıştırmamak gerekir.